Yol beni önce Çakraz'ın kıyılarına taşıyor. Sadece suyuyla değil, tarihiyle ve rengiyle de özel bir yer burası. Antik çağlarda bu kıyılara Eritinoi, yani kızıl topraklar diyorlarmış. Toprağın doğasındaki yoğun demirin bıraktığı o sıcak kızıl tonlar, Karadeniz'in derin mavisi ve yeşiliyle sessizce kucaklaşıyor. Çakraz'ın bu tarihi atmosferine kısa bir merhaba deyip sakin sularını aynalarımda bırakıyorum. Burada asfalt bir usta elinden çıkmış kadim bir gemi iskeleti gibi kıvrılırken her metrede daha fazla dikkat ve saygı istiyor. Artık o uzak tepelerin kalbindeyim. Karadeniz'in o kükreyen sesini daha yakından duymak için Hisarköy'e giriyorum. Gözle görülmese de bu kayalıkların derinliklerinde doğrudan hırçın sulara açılan asırlık gizli dehlizlerin esrarı var. Bir zamanlar kendi efsanelerini yazan bu coğrafya, sırlarını sadece rüzgara ve Karadeniz'in bitmek bilmeyen dalgalarına bırakmamış. Suda usulca dinlenen ahşap tekneler, Tekkönü'nün nesillerdir babadan oğula geçen o meşhur tekne yapım zanaatının yaşayan birer kanıtı. O eski denizcilerin ruhu bugün hala bu el emeği ahşap omurgalarda nefes almaya devam ediyor. Tarihin ve emeğin bu fısıltılarını dinledikten sonra motosikletimi Fener yoluna sürüyorum.
Bir yanımda hırçın dalgaların köpükleri, diğer yanımda limanın korunaklı dinginliği. Bu ince hat üzerinde denizin haşmetiyle yüzleşiyorum. Motosikletimin ön camına çarpan deniz suyunun tuzunu da yanıma alıp feneri arkamda bırakarak bu hırçın limandan ayrılıyorum. Yolumuz bu. Yol sözde şuradan sonra başlayacağım. Yol sözde şöyle var ama. Hisarköy'ün sertliğinden çıkıp daha derin bir sessizliğe, Gideros'a doğru sürüyorum.
Ormanın gölgesinde süzülen o hafif ağaç kokusu bana her virajda eşlik ediyor. Ve bazen yol sizi en beklemediğiniz anda ödüllendirir. Aman yarabbim. Tavşan. Ne yapıyorsun? Ah güzellik. 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 Korkma korkma. Korkma. Hayvanı fazla korkutmayalım. Allah'ım güzel ya. İnerken yol kenarında beni karşılayan tavşanlar sanki doğanın bu mahcup halini gizlemek istercesine bana eşlik ediyorlar. Gideros'ta fırtınanın izleri karşılıyor beni. Az önce oraya inmiştik. Bir çeşme cihanda burası olsa gerek. Antik çağlarda bu koya Kiteros diyorlarmış. Efsanelere göre Karadeniz'in bu kuytu ve gizemli limanını ilk keşfeden ve buraya yerleşenler, tarihin efsanevi kadın savaşçıları Amazonlarmış. Tıpkı Hisarköy gibi İlyada destanında da adı geçen bu koy, çağlar boyunca Karadeniz'in o kükreyen dalgalarından kaçan denizcilerin en güvenli sığınağı olmuş. Gideros koyu bugün o alışık olduğumuz can berraklığında değil. Fırtınanın yorgunluğu sularına yansımış, toprağın rengini kalbine taşımış. İndiğimde suyun sakin köşesinde süzülen ördekleri görüyorum. Evet. Tıpkı binlerce yıl önce Karadeniz'in bu gizemli sığınağına demirleyen o eski gemiciler gibi tüm bu karmaşanın içinde kendi huzurlarını koruyorlar. Kıyıda tüm bu derin tarihe eşlik eden bir başka sessiz tanık daha var. Tarihi Gideros Camii. Tıpkı hırçın dalgalardan kaçıp bu koya sığınan tekneler gibi, dünya telaşından sıyrılıp secdenin huzuruna, alemlerin Rabbine sığınanlara asırlardır kucak açıyor. Amazonların efsanelerinden Osmanlı'nın bu zarif yadigarına uzanan zaman,
Gideros'un o kendine has ruhunu fısıldıyor. O sessizlikte fırtınanın ve Amazonlardan bugüne uzanan binlerce yıllık tarihin hikayesini dinliyorum. Doğanın her hali kabulüm. Çünkü ben burada sadece misafirim. Gideros'un bu hüzünlü ama güvenli misafirperverliğini geride bırakıp motosikletimi Cide'ye doğru sürüyorum. Hoşça kal Gideros. Tavşancık. Tavşancık. Ne yapıyorsun? Rıfat Ilgaz'ın sevdası, başı sarı yazmalı kadınların memleketi burası. Cide'ye girdiğim an Karadeniz'in gerçek gücünü iliklerime kadar hissediyorum. Bugün sahil fırtınanın gücüyle hırpalanmış. Dalgalar kıyıdaki duvarları yıkmış, sahili adeta yutmuş. Doğa burada gücünü hatırlatıyor ama biliyorum ki bu hırçınlık geçici. Cide her fırtınanın ardından olduğu gibi yakında yine o huzurlu ve davetkar yüzüne kavuşacaktır. Motosikletimi şehrin üzerindeki yüksek tepelere, sosyal tesislerin panoramik sessizliğine sürüyorum. Ayaklarımın altında uzanan bu manzara, az önce geçtiğim her bir virajın, Hisarköy Fener yolunda camıma çarpan o hırçın suların ve Gideros'un fırtınayla harmanlanmış sessizliğinin bir özeti gibi. Güneş, Karadeniz'in hırçın göğsünde uykuya çekilirken, geçtiğim yolların yorgunluğu yerini muazzam bir huzura bırakıyor. Denizden Yollarda bugün Karadeniz'in fırtınayla harmanlanmış o gerçek hikayelerini beraber kaydettik. Bir sonraki rotada görüşmek üzere. Yolunuz açık, rüzgarınız daim, hikayeniz her zaman diri kalsın.